Horavax TV'den herkese merhaba. Yeni bir soru cevap videosuyla tekrar karşınızdayız. Yanımda değerli dostum Serdar Ağal var. Kameranın arkasında da Doruk bize soruları soracak. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ayağınızın Teşekkür ederiz. tozuyla tekrardan kamera önündesiniz. Sorulara başlıyorum. Otomatik bir mekanizmayı elle kurmanın zararı var mıdır? Durmuş haldeki bir saati nasıl çalıştırmalıyız? Yani aslında teknik olarak çok da bir zararı olduğunu söyleyemeyeceğim. Yalnız otomatik mekanizmalar normal koşullarda otomatik olarak kurulmak üzere ayarlandıkları için ikisinin arasında biraz fark var. Dolayısıyla ben durmuş bir mekanizmayı ilk başta elimle hafifçe sallayıp ondan sonra belki birkaç tur kurarak canlandırmayı tercih ederim, öyle söyleyeyim. Ama genel manada bir şeyleri kırıp dökmeyeceğinizi söyleyebilirim yani. Evet. Genel manada söylediğine katılıyorum. Çok ince davrandı orada çallarım falan filan da ben hiçbir fark olacağını sanmıyorum yani. O zaman Serdar Bey bir de sizi hedef alan bir soru. Beni hedef alan bu soru. Hedef. Zaten bu Ben- tehlikeli sorular Ben bunlar. sizin daha çok bu konuyla ilgileneceğinizi düşünüyorum. Yaz sezonu nihayet açıldı. Evet. Yazın ağırlıklı olarak hangi saatlerinizi kullanmayı düşünüyorsunuz? Böyle göstereyim ben. Yani Ya ben bunu Bilgisayar daha önce bir videoda da anlattım. Girdiğim ortamlarda 3-4 tane marka çok öne çıkıyordu. Nereye Evet, gidersem hatırlıyorum. o 3-4 tane marka. Ben de yani bu kadar senesini saatlere vermiş biri olarak saatlerle bu kadar yakın, bu kadar zaman geçirmiş biri olarak bir fark yaratmak istedim ki zaten bu hobinin de bize en büyük faydası o farkı yaratabildiğimizi görmek. Ben bunu hep söylüyorum, kızıyorlar. Ego tatmini yani bu nihayetinde. Dolayısıyla ben 1-2 senedir sadece yazın kullanmak için saat alıyorum. Orada da farklı farklı kadran renkleri seçiyorum. 2 sene önce bir tane sarı bir saatim vardı. Geçen sene Evet. mavi vardı. Bu sene de işte şans eseri böyle bir şeye denk geldim. Bu senenin de rengi süper pembe şansım olacak var gibi yani, gözüküyor. gerçekten. Buna uygun mayo falan alacağım kendime. Ben herhalde Submariner'ımı kullanmaya devam ederim. Çok seviyorum o saatleri Son çünkü. 25 senede olduğu gibi. Son İşte 25 benim senede bu olduğu renkli gibi. saatlere geçme sebebimden bahsediyor. Ama ben de Frederic Constant Horavax Limited Sarı Edition'ı sarı, kullanacağım, evet. sarı. O gerçekten yaz aylarına, yazın girilen ortamlara çok yakışıyor. 100 metre 10 bar su geçirmezliğiyle Evet, aynen gayet öyle. sağlıklı ve sağlam yani. Katılıyorum. Sizin var mı öyle bir yazlık saatiniz? Şimdi ben renkli saatler dünyasına daha yeni girdim. Dolayısıyla Ama tam bir giriş oldu ya. Bayağı bir renkli oldu ya. sağlam bir girdim. En son aldığım çok güzel böyle tam grup rengi turuncu kadranıyla bir Alman harikası var. Ama onun da su geçirmezliği 30 metre. Onu Dolayısıyla soracaktım. ancak karada Evet. o saatte vakit Deniz geçirebileceğim. kenarında Yani olmaz. olsun ya, dikkatli olduğun sürece bir sorun yok. Tabii Yani canım. nihayetinde karada gösteriyorsun saati de işte su geçirmezliğinin değeri yüksek olursa çok aşırı kafaya takmana gerek Aynen, kalmıyor. biraz daha rahat Evet. edersin yani. Ama ben Zor. hatırlarsanız bir 300 metre su geçirmezliği olan bir saatin tepesini kapatmayı unutmuştum. Evet. Allah'tan bir şey olmadı ama Hulusi Nar'dan evet, hatırladım. her ne kadar saatin su geçirmezlik değeri yüksek olsa da yine de dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle. Bir de bu Submariner Hulk'u denizin derinine gönderdiğiniz bir video vardı ama o da hala Silindi o, hafızamda. silindi o. Çok Videoyu eski, kaldırdık onu yayından. şeyden de kaldırdık ya. Hafızalardan da sildik, hatıralardan da sildik onu. Şimdi biraz eleştirel bir soruyla devam edeceğim. Daha önceki soru cevap videolarında ikinci el alışverişle ilgili bir takım işte problemlerden bahsettiniz ki maalesef çoğu kişi ağzı yandı bu konuda. Bu bahsettiğiniz eleştirilere karşılık Horopool diye bir ikinci el alışveriş sitesi açtınız. Ve maalesef orada listelenen saatler de piyasanın üzerinde bir takım miktarlara el değiştiriyor. Ya da en azından öyle listeleniyor. Horopool olarak da bir kar marjı almadığınızı söylemiştiniz. Bu duruma dair açıklamanız nedir? Yanlış anlaşılma var burada. Var tabii. Birincisi Horopool olarak kâr marjı almadığımızı söylemedik. Biz Horopool olarak orada resmi bir iş yapıyoruz. Her yaptığımız işten belli bir komisyon alıyoruz ve bu komisyonların faturasını kesinin üzerinden bu devlete vergi ödüyoruz. Yani Bir burada hizmet bedeli var. tabii bir hizmet bedeli var. Bu da tamamen regülasyon çerçevesinde olan Kesinlikle. bir şey. İkinci el saat, bu bir gerçek. Yani ikinci el saat, sıfır saat satışını da destekleyen bir segment. Bizim oradaki eleştirimiz 10.000 euro retail fiyatı olan, perakende satış fiyatı olan bir ürüne 20.000 euro verme konusuna bizim tepkimiz vardı. Yoksa ikinci el saat alışverişi, biz Burak'la bu sektöre girişimiz zaten ikinci Tabii el canım. saatler Hala sayesinde devam oldu. eden bir şey. Hala Benim devam için ediyor. hala devam eden bir şey yani. Oradaki fiyat konusuna gelince fiyatlarla bizim uzak yakın hiç alakamız yok. Kim kendi saatini listeliyorsa onun fiyatını o belirliyor. İnsanlar abartıyor bu arada fiyatları. O yorum doğru yani. Fiyatlar çok yüksek. Ama yapacak bir şey yok. Adamın ürünü kendi Tabii fiyatını ki yani. kendi belirliyor yani. Doğru.
Aynen. Yani bizim orada bu ürünün bu fiyata satılması mümkün değil gibi bir müdahalemiz ya da bir yaptırımımız olamaz. Adamın kendi sahip olduğu bir ürün, istediği fiyatı talep etmekte serbest. Evet, biz bunu bir ara düşündük ve yaptık. Hı-hı. Biliyorsun yani Evet. biz bu saatleri listeleyen kişilere Hı-hı. saatinizin piyasada satılabilecek fiyatı budur falan diye çok ince bir davranışta bulunduk. Ama yazdığımız 10 kişinin 9'undan hayır ben bu fiyata listelemek istiyorum cevabını alınca bıraktık onu. Doğru, evet. Ama tabii Horopul'da şöyle bir şey de var, yani teklif yapabiliyorsunuz oraya. Yani adam Evet. yazmış $10.000, sen oraya bir düğmeye basarak $5.000 da teklif edebiliyorsun. Biz de bu teklifi sahibine ulaştırıyoruz. Doğru. Kabul ediyor, etmiyor. Hı-hı. Burada Horopul mantığını anlamak lazım. Bizim belki de bununla ilgili bir video çekmemiz gerekiyor Evet. ve insanlara anlatmamız gerekiyor. Biz Horopul'u çok öne çıkarmak istemediğimiz için bu kadar böyle bir marketing çalışması yapmadık. Horopul sadece ikinci el satıştaki yani bir güven ortamı yaratmak. Evet. Başka bir şey değil ve bu zamana kadar yaptığımız belki bilmiyorum ama yani 500'e yakın bir işlem dönmüştür şeyde. Belki daha bile fazladır. Kayıtlara bakmamız lazım. Tabii kalem falan da satıldı. Tabii yani. sıfır hatayla bitirdik. Yani bu sıfır hata bizim kabiliyetimizden ötürü değil. Horopul'un içinde bu işi yapmaya çalışan insanların da birbirine olan saygısından ve kalitesinden kaynaklanan bir Doğru. şey. Biz de onun içinde bir parçayız. Bu komple baktığında bu makine çok iyi çalışıyor. Hı-hı. Buradan herkese de tavsiye ederim yani gelin görün. Orada bütün saatler zaten bize geliyor. Biz bunu gerekirse kendimiz bizi aşıyorsa markaların teknik servislerinden destek alıyoruz. Evet. Olmadı ustalardan destek alıyoruz. Yani bir nevi garantör, bir nevi burada bir güvenilir bir ortam yaratmanın peşindeyiz. Bir saat sever olarak günlük hayatınızda karşılaştığınız kişilerin hiçbirinin saatlerle ilgisi olmadığını düşünün. Böyle bir senaryo herhalde hepimiz için üzücü olurdu. Distopik bir senaryo. Şimdi bu durumda saat hobinizi nasıl canlı tutardınız demiş takipçimiz. Güzel bir soru değil mi? Ya bu şey gibi oldu. Netflix'te dizi olur bunlar Evet. yani. Çok enteresan bir şey. Bilmiyorum yani o öyle bir ortama geçerdim herhalde. Evet. O tarz arkadaşlar bulurdum. Ya da yanımdaki arkadaşlarıma saat sevgisini aşılamaya çalışırdım. Biz de nihayetinde bir işte saat forumu vardı. O forumda vakit Hı-hı. geçirmeyi kendimize bir şekilde yol olarak belirledik. O yol bizi beraber arkadaş olup böyle bir noktaya getirdi. Hobiler hani takım olarak yapılır veya bireysel olarak yapılır fark etmeksizin sonuç itibariyle paylaştıkça anlamı olan, paylaştıkça değer kazanan şeyler. Çünkü yaptığınız tercihlerin, seçimlerin, yeri geldiğinde alışverişin, belki hataların ya da çok başarılı işlemlerin bir şekilde sonuçlarını paylaşıp bununla ilgili takdir almak istediğiniz, yorum almak istediğiniz, onanmak istediğiniz yerler oluyor. Bunu anlayabiliyorum. Arkadaşlar herhalde tahmin ediyorum bunun yokluğunu çektiği için birazcık üzgün bir şekilde göndermiş bize Ben bu hiç yokluğunu soruyu. çekmiyorum. Bak mesela bunu aldım falan. Doruk hemen abi ya biz niye alamıyoruz falan filan. Yani bunlar işin güzel tarafları yani. Tabii mesela ben de hiç 36 milimetre Day-Date takmışım. O kadar aradım buldum temizini. Eşinin saatini takmış gelmiş diye 4 sene boyunca bu adam tarafından taciz edildim yani. Yani bunlar işte beyefendinin sorduğu yani takipçimizin Evet. sorduğu soruyla birebir. Yani emin misin saat ortamına girmek istediğin? Doğru. İşin şakası bir yana sonuç itibariyle bence internet üzerinden araştırmalara devam edip okuyup kendini geliştirerek ve aynı zamanda sosyalleşebileceği platformları ya da canlı görüşebileceği diğer saat meraklarına ulaşabileceği yerleri takip etmesinde fayda var diyorum. Bu sıralar bilindik saat markalarını sıralayıp onları çeşitli kategoriler altında listeleyen bir takım paylaşımlar görüyorum. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin de böyle bir sıralamanız var mıdır? Öncelikle bu soruyu soran beyefendiye Ya da Horowatz hanımefendiye. Shop'tan Plaket. bir plaket değil de bir hediye gönderelim ya. Bizim saat kutuları var ya, Hı hı. üçlü falan. Gerçekten yani seçtiğin için sana da tekli bir tane hediye edebilirim. Doğrusu bu soruyu. Teşekkür. Ama güzel bir soru. Ben önce Burak'a bırakayım sözü. Ben soran arkadaşın adına kilim dokutmak istiyorum. Yani saat konusunda yapılabilecek en saçma sapan işlerden biri markaları bu şekilde klasifiye etmeye çalışmak. Çünkü bir, subjektif. İkincisi markaların algıları en çok üzerlerinde çalıştıkları ya da ürettikleri veya pazarladıkları ürünlerle alakalı bir şey. Nasıl bir otomobilde premium bir markayı ayırt edebilir ancak model seviyesine indiğinizde bu skalayı değiştirebilirseniz eğer
Aynı şeyi saat için de yaparsınız. Ben bu tür listelerin tamamının clickbait amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Sadece bu listelerin yayınlandığı kanallarda veyahut o kanalların sahipleri tarafından bir şekilde haber olmak, hakkında konuşulmak, belki üyeleri içeri çekmek, insanlarda merak uyandırmak falan. Dolayısıyla saat hobisindeki en işe yaramaz unsurlardan bir tanesinin bu listeler olduğunu söylüyorum. Aynı. Ben de aslında aynı şeyleri söyleyecektim ama sadece bir tek şey ekleyebilirim. Yapıyorsunuz, bari doğru düzgün yapın yani. O da yok. Yani en azından bir hani bu işten anlıyormuş gibi bir görüntü verin. Nihayetinde yapıyorsun, bari clickbait falan filan, Evet. o da tamam ya, biraz böyle hani bir çaba sarf edin. Üzerinde hafiften bir şey yapın yani, konuşun. Ben de çok gereksiz buluyorum ama yani nihayetinde sosyal medya, dijital hayat, Evet. bu tarz şeylerle yürüyor. Çok da eleştirmemek lazım. Doğru. Bir ortama girdiğinizde sizinle aynı saati takan başka birini görmek size ne hissettiriyor? Kim olduğuna bağlı. Evet. Yani. Yani genel anlamda tabii ki ben istemiyorum benim taktığım saat. Biraz önceki soruya da verdim ya cevabı. Yani ben artık aynı saatle mümkün olduğunca ortalıkta görünmek istemiyorum ama şimdi isim veremem buradan ama çok özel kişiler var. Yani hatta vereyim, Fatih Altaylı, yani ben Fatih Altaylı ile aynı saati taşımaktan, aynı ortamda, farklı ortamlarda gurur duyarım. O bana hiçbir sıkıntı vermez. Aksine böbürlenirim de biraz yani. O yüzden biraz kişiyle alakalı ama ben bununla ilgili bir çaba sarf ediyorum. Çok kolay kolay girdiğim ortamda aynı saatleri takmıyor olmak benim hoşuma gidiyor. Ama tekrar söylüyorum, kişiyle çok alakalı yani. Ya ben kendi adıma bundan bir rahatsızlık duymazdım açıkçası. Ama şu da var, yani bu kişiyle alakalı olduğu gibi aynı zamanda da saatle de alakalı. Mesela benim kolumda şimdi vintage bir bullhead var. Eğer bunu takan bir adamı görürsem gerçekten mutlaka gider yanına konuşurum. Yani nereden almış, ne kadar zamandır takıyor, ne kondisyonda bakarım. Muhtemelen Jurassic Park'tasınız siz o araya. Bilemiyorum yani, fotoğrafını çekelim, güzel bir wrist shot falan alır. O şekilde yaparım. Ya da bizim Frederick Constant Limit Edition Orabox'ı takmıştır mesela. Giderim yanına, işte hangi kaç numara tabii. sende derim. Nereden aldığını tanışırım eğer tanımıyorsam bir şekilde. Genel itibariyle böyle diyelim biz de. Serdar Bey fuar videosunda bahsettiği pateyi almıştı. Sonra da direkt bana sorulmuş gibi. Doruk Bey beğendiğin Nomos'u aldı mı? Evet aldım. Hatta gittim yurt dışından, Almanya'dan aldım o saati. Çok da güzel bir karşılama yaşadım orada. Yani bu Avrupa'nın insanların mutluluğu beni de mutlu ediyor ya. Yani böyle, yani aldığım saat Nomos bu arada, Lange değil. Her ne kadar üretim merkezleri çok yakında olsa da. Her ne saati alıyorsanız alın. Müthiş bir ilgiyle, alakayla, mutlulukla karşılanıyorsunuz. Aynı şekilde uğurlanıyorsunuz. Son sorumuz. Neden kimse Panerai saatlerini metal bilezikle kullanmıyor? Bileziğe dair olumsuz bir durum mu söz konusu? Panelist Türkiye, Serdar Al. Yani bilezik Panerai'ye biraz böyle zorlamayla eklenmiş bir detay. Doruk da bu arada bana Panerai'yi ilk öğreten kişidir. Onu da buradan söyleyeyim. Panerai nasıl Panerai oldu? Biz o dönemde kutunun içinden çıkan basit bir tornavidayla kayış değiştirebiliyorduk. Bu da Panerai'nin diğer markalardan ayıran özelliklerden biriydi. Çünkü diğer markalar genelde spring bar mı deniyor ona? Evet, Ne deniyor? susta. Onu kullanıyor. Senin ona göre cihaz bulman lazım, bıçakla kanırtman lazım, çiziyorsun, ne diyorsun, ama burada çok basit bir tornavidayla değiştirebiliyorduk onu. Bu da panelist olmanın özelliklerinden biriydi. Adamın 10 tane Panerai vardı ki çok önemli bir adet. 500 tane falan kayışı vardı. Ben hatırlıyorum, senin bir kayış kutun vardı. Hala var, hala duruyor. Hatta Horabox Inside'daki dostlara ara ara hediye ediyoruz falan. Bu arada Panerai'nin bileziği tasarım olarak bilmiyorum yani, beni çok etkilemiyor. Aynı çok şeyi ben de başarılı bir düşünüyorum. tasarım değil. Biz hep o tapering falan bahsediyoruz. Güzel bir bilezik değil yani. Yani güzellik tabii göreceli bir şey ama ben şahsen beğenmiyorum. Bir de Evet. Panerai gibi bir markanın deri kayışla ya da kauçuk bir kayışla kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen çok insan benim gibi düşünüyor. O yüzden de bilezik olayı biraz geride kalıyor. Şöyle bir şey var bu arada. Biz Panerai ilk kullanmaya başladığım zamanlarda bende de vardı. Birkaç 6-7 tane falan Panerai kullandım ben de. Panerai'nin yani 2000'li yıllarda kutusundan çıkan kayışları berbattı. Evet. Gerçekten bir kiremit rengi bir deri kayışı çıkardı. Akıllara zarar. Siyah renk bir deri kayışı vardı. Hiçbir özelliği olmayan bir kayış. Assolutamente vardı. O süperdi. O Hepimiz ilk- onun O peşindeydik. çok güzeldi ama o sonradan çıktı. Sonradan çıktı, Yani evet. ilk başta yoktu. O bakımdan yani Panerai'nin kutudan çıkan kayışla kullananlara da ya falan yapardık, Evet, hatırlıyorsun yani. Hemen hep gidip şey yapardık. Kayış yaptırdık o zaman. Ama nasıl bir sektördü değil mi Doruk? Yani Evet, bu acayip kadar yani. kayış yapılan, yani inanılmaz şeyler. Bir de Başka- çok yaratıcı fikirler vardı ortada. Müthiş deriler bulunuyordu. Üstüne müthiş işlemeler yapılıyordu falan. Acayip bir sektördü o yani. Evet.
Gerçekten. Türkiye'den de kıymetli kayış üreticisi arkadaşlar Tabii çıktı tabii bu sayede. süper. Doğru, Yani doğru. bizim Leatherworks, Emre Leatherworks yani Evet. o işin bence öncülerinden biri. İlk başta birkaç tane aldım ama sonradan almıyordum ama Emre'nin kayışlarını bayağı da kullandım. Hala da saklıyorum. Çok Panerai takmamama rağmen. Ve Emre son dönemde de bayağı da geliştirdi bu arada. Evet, Enteresan şeyler, enteresan deriler, enteresan işçilikler. Hatta onun bu elle yaptığı dikişleri o yok bu makine falan filan diyenler oluyordu. Emre'ye de buradan selam söyleyelim. Evet. Bir detay daha var bilezikli Panerai'larla ilgili. Boynuz aralığı Panerai saatlerinde yani Luminor modellerinde oldukça geniş. Evet. Çoğu kişi için 26 24 falan milim, değil mi? 47 milimlerde 26 milim, Evet. 44'lüklerde 24 milim. 24. 24 milimden başlayıp biraz da olsa incelen bir bilezik kolda pek konforlu durmuyor. Evet. Saati de epey bir ağırlaştırıyor. Ki Panerai bileziklerinin ilk çıktığı yıllarda Panerai ve Paneristi kavramları yani saat sektörünü çok etkiliyordu. Tabii, Onlar da öyleydi. tamamen kayış odaklı zaten Doğru. hareket eden saat Evet. tüketicileriydi. Sorularımızın bu haftalık sonuna geldik. Takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz ve sorularını bizlere sosyal medya kanallarımız aracılığıyla iletmelerini rica ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel, bu keyifli sorulardı. Doğru da Evet. tebrik ediyoruz. Çok Teşekkür güzel ve ederiz. güzel sorular seçmiş. İyi hafta sonları diliyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.